Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel, sade bir modelle birlikteyiz. Yapımı bir o kadar kolay, görünüş bir o kadar güzel olan modelimizi yapmaya hazır mısınız? Evet, hazırsanız hemen başlayalım arkadaşlar. Ben şişimi hazırladım, ipimi hazırladım, ilmeklerimi attım. Hemen başlıyorum. Kenardan ilk ilmeğimi boş aldım. 5 tane düz ilmek ördüm. Kenardaki hariç 5 tane düz ilmek ördüm. Şişimin üzerine bir defa doladım. 3 tane ilmeğimi bir arada çıkarttım. Tek seferde. Şişimin üzerine doladım. Yine 5 tane düz ilmek ördüm. İpim karşıda olacak şekilde 5 tane düz ilmek ördüm. Hemen şişimin üzerine doladım. 3 tane ilmeğimi bir arada tek seferde çıkarttım. Şişimin üzerine doladım ve 5 tane ilmeğimi düz ördüm. Yine 3 tane ilmeğimi tek seferde toplayıp çıkarttım. Şişimin üzerine doladım. Beş tane ilmeğimi ördüm. Şişimin üzerine doladım. Hemen 3 tane ilmeğimi topladım ve çıkarttım. Doladım. Geride kalan ilmeklerimi de düz ördüm. Modelimizin ilk sıra kurulumunu yaptık. Modelin arka yüzündeyiz arkadaşlar. Modelin arka yüzünden bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. İpimiz kendi önümüzde olacak. Bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Ters ilmeklerimizi bitirdik. Hemen modelin ön yüzüne geçelim. Kenardaki ilk ilmeğimizi boş aldık. Diğer bütün ilmeklerimizi ise düz öreceğiz. Tamamını düz örüyoruz bu sırada. İlmeklerimizi düz ördük ve çıktık. Bakın. Bir sıra daha ters örmemiz gerekiyor modelimiz için. Bu sıranın tamamını da ters örüyoruz arkadaşlar. Evet. Ters sıramızı da yaptık. Modelimizin ön yüzündeyiz. Modelimizin ön yüzünde ilk kenardaki ilmeğimizi yine boşalttık. 5 tane düz ilmeğimiz vardı. 5 tane düz ilmeğimizi ördük. Ta ki ilmeklerimizi modelimizin kurulum olan ilk yerine gelene kadar. Burada arkadaşlar bakın 3 tane ilmeğimiz var. Hemen altına bir artırım yaptık ve üçünü bir arada topladık. Şimdi ortadaki ilmeğimize geldik. Kenardaki artırım yaptığımız ilmeğimin üstünden ortadaki ilmeğimize geldik. Şişin üzerine ipimizi doladık. Altta yaptığımız işlemin aynısını kaydırarak üçünü bir arada topladık. Üçünü bir arada topladık. Şişimizin üzerine doladık ve 5 tane düz ilmek öreceğiz.
İki modelin arasından 5 tane düz ilmek öreceğiz. Sayıyoruz. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimiz olmuş. Şişin üzerine doladık. Üçünü bir arada topladık. Tek seferde çıkarttık. Tekrar şişimizin üzerine bir ilmek doladık. 5 tane ilmek sayacağız. 1 2 3 4 ve 5 tane. 1 2 3 4 5 tane şişin üzerine doladık. 3 tane ilmeğimizi topladık. Geri kalan ilmeklerimizi yine aynı şekilde 5 tane sayıyoruz. 1 2 3 4 5. Ama burada toplayacağımız ilmeğimiz kalmadığı için bütün ilmeklerimizi düz örüp sıramızı çıkıyoruz arkadaşlar. Hemen modelimizin arka yüzüne geçelim. Bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Tıpkı altta olduğu gibi. Üçüncü modelimizi kurmamız için 3 sıra örmemiz gerekiyor. Tersten veya düzden 3 sıra saymalıyız. Sıramızı ördükten sonra hemen modelimizin kurulumuna başlayacağız. Yalnız şöyle bir şey yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Her defasında 5 tane ilmeğimizi kontrol etmeliyiz. Bakın burada 3 tane alttan toplamışız ve hem artırdık hem büzdük aynı zamanda. Biz bunu şöyle yapacağız. Ön taraftan modelimiz kayıyor. Bütün ilmeklerimizde modellerimiz kayıyor her modeli kurduğumuz zaman. Şimdi buradan 3 taneyi görüyoruz. Bu 3 taneyi gördüğümüz zaman şuradan 2 4 5 tane ilmeğimizi sayıyoruz. Bakın 3-5 tane ilmeğimizi saydık. Hemen bu 5 ilmeği gördükten sonra buradan 3 tane ilmeği de arkasına ilave ediyoruz. 8 tane. Bu 8 tanenin içinden hemen modeli kuracağımız son ilmeğimizi görüyoruz buradan. Şu modelden buraya kadar burada ilmeklerimiz var. Buradan hemen 2, 4, 5 tane ilmeğimizi görüp 3 tane ilmeğimizi altta yaptığımız gibi toplamamız gerekiyor. Şimdi kenardan ilmeklerimi sayacağım. Daha sonrasında anlatmak istediğim buradan bu üçlünün en sonuncu ilmeğini gözetmemiz gerekiyor. En sonuncu ilmeği gözettikten sonra 2, 4 ve 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Hatta şunun birini daha alıyoruz ve bir model yerleştiriyoruz oraya. Çünkü burada yeni bir model olması gerekiyor. Düz ilmeklerin sayısı çoğaldı. Hemen şişimizin üzerine doladık. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane ilmeğimizi saydık. Şişin üzerine doladık. 3 tane ilmeğimizi topladık. Şişin üzerine doladık. Ve 5 tane ilmeğimizi sayarak diğer modellerimizi de kuracağız. Şişin üzerine doladık ve 5 tane ilmek tekrar sayıyoruz. 3, 4 ve 5 tane. Hemen 3 tane ilmeğimi topladım. Tek seferde çıkarttım. Şişin üzerine doladım ve geride kalan bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Hemen modelimize bir bakalım. Evet. Modelimiz kendini göstermeye başladı. İlk modelimiz, ikinci ve üçüncü modelimiz olarak sıralanıyor. Çünkü modelimiz kaydırmalı. Ve hemen ilk bakın buradaki çıkan ilmeklerimizin sayısı çoğaldığı için hemen oraya bir model yerleştirdik. Buradaki modelimiz çoğalırken, ilmeğimiz çoğalırken buradaki ilmeğimiz azalıyor arkadaşlar. Her defasında 3 tane kayıyor modelimiz sol tarafa doğru. Ve bunu bu şekilde yerleştiriyoruz. Büyük modelimde de göstereyim. Daha açıklayıcı olacaktır. Bakın altta
başlamışım. Hemen kaya 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 sonlandırmışız burada. Daha sonra ikinci model sonlandırmışız ve üçüncü modelde sonlanacak. Ama orada sonlanırken burada modelimizi yeniden kurmaya devam etmişiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Bir model daha yapacağım. Siz de yapın. Modelimiz bu şekilde ilerledi. Çok da güzel durdu. Ama bu modelin altına haroşa lastik yapmayın arkadaşlar. Ben bunu tercih etmiyorum. Haroşa lastik çok kolay olduğu için şu anda ben onu denedim ama bükülme yapabiliyor. Sürekli düzeltmek gerekiyor ve bu çok hoş görünmeyecektir. Altına selanik yapabilirsiniz. Bir ters bir düz yapabilirsiniz veya farklı lastik çeşitleri var. Onlardan yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi haroşa yapmayın. Modelimiz çok güzel görünüyor. Çok kolay. Bakın her iki renkte de çok güzel göründü. Evet. Anlatmak istediğim şuydu. Şurada daha belirginleşti. Burada ilmeklerimiz azalırken burada çoğalıyor ve yeniden model koymamız gerektiğini söylemiştim size. Daha belirgin oldu. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Evet. Bir modelimizi daha tamamladık arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.